Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay modeli yapacağız. Ben daha önce bu dantel ipten yapmıştım. İnce dantel ipinden. Şimdi her zaman kullandığım koton kalın iple yapacağız. İki şekilde de çok güzel durdu. Bu kullandığım ip Mercerize koton dantel ipi. Bu da %100 koton, bu şekilde kalın bir ip. Şöyle göstereyim. Her ikisi de çok güzel oldu. Ben ikisini de çok beğendim ama tabii ki bu daha kolay gidiyor. Kalın ip olduğu için daha hızlı ilerliyor ve daha çabuk bitiyor. Bu ince ip biraz daha bayağı zaman aldı. Hani bunun sayıları daha çok olduğu için daha çok yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunun yapılışı çok kolay. Tekniğini bildikten sonra artık gerisi su gibi akıyor, bıktırmıyor. Çok da güzel ilerliyor. Çok kısa zamanda bitebiliyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapabilirsiniz. Şimdi modelimize geçmeden önce ipimi de göstereyim ben sizlere. Ben bu şekilde %100 koton ip kullandım. Ben kendimi yurt dışında oturduğum için bu yabancı marka ipleri kullandım. Türkiye'de %100 koton iplerden bazılarını ben Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümüne ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Kendim o ipleri kullanmadığım için bir de yakından görmediğim için marka veremiyorum. O yüzden sadece içeriğini söyleyeyim size. İpim bu şekilde %100 koton ip. Böyle kalın bir ip. Böyle açınca 4 katlı gibi görünüyor ama Türkiye'deki yakın iplere bakınca onlar çok tel tel görünüyor. Onlar bu şekilde burgulu değil. Dediğim gibi ipim %100 koton, içinde hiçbir karışım yok. Bazı iplerde bakıyorum önünde koton yazıyor. Markasını çevirdiğin zaman %60 koton, %40 akrilik oluyor. Ona dikkat edelim. Benim kullandığım ip bu %100 koton. Eğer siz farklı iplerde kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu modelde de Mercerize koton dantel ipi kullandım. Ama buna eşdeğer bir ip Türkiye'de Yarn Art Violet. O bunun gibi Mercerize koton. Çok güzel bir ip. Eğer bu şekilde dantel olarak yapmak istiyorsanız Yarn Art Violet kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu iki model aynı. Sadece sayıları değişik. Mesela burada bayağı bir sıra yapmışım. Bunda daha az mesela. Bu daha çabuk bitti. Şimdi bunun yapılışına geçebiliriz. O zaman daha iyi anlayacağız aradaki farkı. Yeni ipe başlarken her zaman ipin ortasından başlıyoruz. Bu model aslında daha önce yaptığımız bir modele çok benziyor. Şu şekilde yol yolu yapmıştık. O 4 tane 5 tane yan yana yapıyorduk. Bunda şimdi tek seferde bitiyor. Bu modeli buradan başlıyoruz. Bu modeli yaparken de tığ numarasını söylemeyi unuttum. Ben 4 milimetre tığ kullanıyorum. Şimdi modelimize 20 tane zincirle başlayalım. İlk yaptığımız zincire batıp halkamızı birleştiriyoruz. İlmeğimizin içinden geçiriyoruz. Şimdi trabzan yapmaya başlayacağız. Trabzan yaparken hep 3 zincirle başlıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Bununla birlikte 17 tane trabzan yapacağız. Şimdi bu 1 2 bu ipimizi de böyle altında gezdirelim. Şimdi ben 17 tane trabzan yaptım. Bu bizim ilk sıramızdı. Şimdi ilk sıramız bitti. 3 zincir çekip diğer sıraya geçeceğiz. 1 2 3 dönüyoruz.
Şimdi bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. O yüzden bu trabzanın tepesine batmıyoruz. Bu zincir onun yerine sayılıyor. Toplamda 7 tane trabzan yapacağız bu zincirle birlikte. Bu 1, 2, 3, 4, 7 tane zincir yaptıktan sonra aynı diğer modeldeki gibi 10 tane zincir çekiyoruz. Üç tane trabzan boş bırakıp dördüncüye batırıyoruz. Ve diğer tarafta da toplam aynı bu şekilde 7 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 7 tane trabzan diğer tarafta da yaptık. Bu sıramız bitti. Şimdi ikinci sıramız da bitmiş oldu. Şimdi diğer sıraya geçmek için artık bunların üzerine kare yapmamız lazım. Yani bu şekilde. Şimdi biz bu sırayı yaptık. Bu sırayı yaptık. Şimdi kare ile başlamamız gerekiyor. 5 tane zincirle başlıyoruz. Bir tane çektim ben. 5 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi bu çektiğimiz zincirin 3 tanesi trabzan, 2 tanesi aradaki boşluk sayılıyor. Bu şekilde kare olacak. Bu ilk trabzan zincir sayıyoruz. 1, 2 tane boş bırakıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar 2 zincir çekip 2 trabzan boş bırakıp üçüncüye batıyoruz. Ve bununla birlikte toplam 17 tane trabzan yapıyoruz aynı bu şekilde. Bu boşluğa bu birinciyi sayıyoruz. Bir de bu sonuncu batacağımızı sayarak toplamda 17 tane trabzan oluyor. Yani başta ve sonda 1 2 arada 15 tane. On altıncıyı yaptım. 17.yi de bu ilk trabzanın tepesine batıyorum. 17 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi tekrar 2 zincir. 1 2 trabzan boşluk bırakıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Şimdi diğer tarafta da 2 kare yapıyoruz aynı buradaki gibi. 1 2 tane boş bırakıyoruz. Bu ilk yaptığımız zincirlerin tepesine batıyoruz. Çünkü o trabzan yerine geçiyor. Ve bu tarafa da 2 tane kare yapmış oluyoruz. Şimdi her başlayacağımız karelerde 5 tane zincir çekerek başlıyoruz. Diğer sıraya dönüyoruz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu zinciri çektik. Sıradaki trabzan tepesine batarak kare yapıyoruz. Bu modelde çoğaltmalarımız bu ortadan olmuş olacak. İlerleyen sıralarda da eksiltmelerimiz kenardan olacak. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 7 tane trabzan. Şimdi 7 trabzan yaptık. 10 zincir çekiyoruz. Zincir çektikten sonra 1 2 3 tane boşluk bırakıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Ve diğer taraftan da toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. 7 bu tarafta, 7 bu tarafta. Şimdi bu karelerin üzerine yapıyoruz.
2 zincir, trabzanın üzerine batıp bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3. zincirin tepesine batıyoruz. Ve son karemizi de oluşturuyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar yeni sıraya başlamak için 5 zincir çekiyoruz. Bu şekilde ilerletiyoruz bunu. Yapmak istediğimiz genişliğe gelene kadar aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bunun tabanı bu. Bu şekilde gidip geliyoruz, gidip geliyoruz. Toplamda ben bu şekilde 10 tane kare elde edene kadar yapıyorum. Sonra artık kesmelere başlayacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunların üzerine kare oluyor. 1 2 3.'ünün üstüne batıyorum. 1 2 ve bu ilk trabzan tepesine batıp yine tekrarda toplamda 17 tane trabzan yaparak bu işleme devam ediyoruz. Bunun yapılışı çok kolay. Bu şekilde istediğimiz genişliğe gelene kadar yapıyoruz. İstediğimiz genişliği elde ettiğimizi nereden anlarız? Bu köşeler bizim genişliğimiz olacak. Bu şekilde devam ettikçe şurada göstereyim mesela. Ben bunu bu şekilde devam ettim. Benim genişliğim buydu mesela. İstediğim genişlik. Artık bundan sonra büyütmeye devam etmedim. Buradan artık kesmeye devam ediyoruz. Kesiyoruz ama böyle daraltmak için değil, aynı seviyede ilerlemek için. Şimdi istediğimiz genişlik kadar yapalım bakalım. Oradan devam edelim. Şimdi ben istediğim genişliğe ulaştım. Şöyle bir görüntü oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken olay, bu istediğiniz genişliğe ulaşmak için mesela sizin ipinize göre ve el sıklığınıza göre belki biraz daha ilerlemeniz gerekecek. Ya da böyle ince dantelle yapacaksanız daha fazla yapmanız gerekiyor. Mesela benim için 10 kare burada yeterliydi. Burada hemen sayıyorum size kaç tane kare yapmışım. Bunda toplamda 26 kare yapmışım. Yani 26 defa gidip gelmişim. Bunda 10 kare yaptım. Sizin ipinize göre belki bu genişlik sizin için yeterli olmayabilir. Devam etmek isteyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dikkat etmeniz gereken olay, bu kareleri bitirince, yani burası istediğiniz ölçüye ulaşınca muhakkak burası çiftli rakam olsun. Tekli rakam olunca bu şekilde bitmiyor. Biterken mesela böyle zincirli bitecek. Tekli rakam olunca bu trabzonlu sırada bitiyor. Ama ben çiftli rakam yapınca bu şekilde zincirli bitiyor. Ve biterken bu şekilde olması lazım ki buraya püskül takacağız. Sadece dikkat etmemiz gereken burada çiftli rakam olması gerekiyor. Mesela ben 10 yaptım, 12 yapabilirsiniz, 14 yapabilirsiniz. Tekli yaparsanız dediğim gibi burada problem oluyor. Şimdi devam edelim. Benim istediğim genişlik bu. Şimdi sonuncu kareyi de yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Bu benim trabzanım sayılıyor. Bu kenarını yaparken, şimdi bu kenar detayını ben size kare olarak söyleyeceğim. Mesela bir kareye trabzanlara batıyoruz. Bir de arada 2 trabzan yapıyoruz mesela. Size kare olarak söyleyeceğim. Yani toplamda 4 kareyi dolduracağız. Şimdi 3 zincir çektik. Trabzanların üzerine birer tane, boşluklarda 2'şer tane trabzan yapıyoruz. Boşlukta 2 tane yaptım. Bir tane trabzanın üzerine batıyorum. Bu şekilde bir karemiz dolmuş oldu. Bu şekilde toplam 4 tane kare dolduruyoruz. Boşlukta 2 trabzan, bu trabzanın üzerine bir trabzan. Boşlukta 2 trabzan, bu trabzanın üzerine bir tane trabzan. Dördüncüyü de yapıyorum. Şimdi 4 tane kareyi yaptım. Son trabzanın üzerine de trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Kare yapmaya devam ediyorum. Aralarda 2'şer zincir çekerek buraya kadar geliyorum. Şimdi bu trabzanların oraya kadar normal karelerimi yaptım. Diğer sıralarda yaptığım gibi bu şu anda trabzanların üzerine de 2 tane kare yapıyorum.
Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi buraya da toplamda 17 tane trabzan yapıp buraya da kare yapıp bu sonuna kadar devam ediyoruz. Son 4 kareye kadar yapıyoruz. Yani bu son 4 kareye dolgu yapacağız. Şimdi son 4 kareye kadar geldim. Bunlara da trabzan yapıyoruz. Boşluklarda 2 trabzan. Trabzanların üzerine birer trabzan yapıyoruz. Bu şekilde toplam son 4 kareyi de doldurmuş oluyoruz. Şimdi son boşluğa geldim. Boşlukta 2 trabzan. Şimdi bu bizim trabzanımız sayılıyor. Bunda da 3. zincirin tepesine batarak son trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekip diğer sıraya dönelim. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. O yüzden ilk boşluğa batmıyoruz. İkinci boşluğa batıyoruz. Ve bütün trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Şimdi sonuna kadar yaptım. Şimdi karelerimize devam ediyoruz. Aynı karelerin üzerine kare yapıp bu trabzanın tepesine kadar geliyoruz. Şimdi toplamda bu bizim ilk trabzanımız. Toplamda 7 trabzan yapıyorum. Aynı diğer sıralardaki gibi. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Her bir trabzanın üzerine 7 tane trabzan yapıyoruz kenardan. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç trabzan boşluk bırakıp dördüncünün üzerine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Ve kalan bütün trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 7 tane trabzan oluyor. Şimdi 7 tane de bu tarafta trabzan yaptık. Şimdi burada bütün karelerin üzerine kare yapıyoruz. Ve bütün trabzanların üzerine trabzan yapıp sona kadar geliyoruz. Aynı diğer tarafta yaptığımız işlem gibi. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu trabzanı zincirin tepesine batıyorum. Son trabzanımı da yapıyorum. Şimdi burada kesme yapıyoruz artık. Bu işlemi bu şekilde 2 sıra yaptıktan sonra 3. sırada kesiyoruz. Yani bu kenar detayı hep bu şekilde 2 sıra olacak. Sonra tekrar buradan başlayacağız. 2 sırada oradan devam edecek. Şimdi bu ilk trabzan tepesinde sayıyoruz. Yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İpi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İz sürme tekniği yapıyoruz. Yanındaki trabzana batıyorum. İçinden ilmeği alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyoruz. İpimi oradan alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde 2 kareyi yapacağız. Yani 2 kareyi keseceğiz. Bu trabzanın tepesine gelene kadar. Yani toplam bu 7.'nin üzerinde olacak bu taraftan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben şu anda 7'nin üzerine geldim. 3 zincir çekip sıramıza başlıyoruz. Yani trabzanımız oluyor. Bu şekilde olunca çok belli olmuyor. 3 zincir çektik. Şimdi kalan bütün trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde toplam 7 tane, 2 tane de karenin içini dolduracağız. Buradan 7 tane yaptık. Şimdi 6 tane de buraya yapacağız. Yani 2 kare kaydırmış oluyoruz. 2 kare buradan kesiyoruz. 2 kare buradan doldurmuş oluyoruz. 2 boşlukta bir trabzanın üstüne 2 boşlukta yapıyoruz. Son olarak da trabzanın tepesine batarak bu 2 tane kareyi doldurmuş olduk. Dediğim gibi buradan 2 kare kestik. Buradan 2 kare dolduruyoruz. Şimdi bu orta kısmı tekrar aynı şekilde yaparak bu son burada 2 kare kalana kadar yapalım. Şimdi ben son 2 kareye kadar geldim. Bu 2 boşluğu dolduruyoruz.
Boşlukta 2 trabzan, trabzanın tepesine 1 trabzan, boşlukta 2 trabzan, trabzanın tepesine trabzan yaparak, şimdi bu birinci trabzanımız, burada 7 tane trabzanı yapıyoruz. Buradan da karelerimizi kesmiş oluyoruz. Yani bu trabzanın üzerine gelene kadar trabzan yapıyoruz. Bu son 2 kareyi kesmiş oluyoruz. Buradan devam etmiyoruz. 3 zincir çekerek diğer sıramıza dönüyoruz. Bu taraftan da bu şekilde kesmiş oluyoruz. Şimdi aynı şekilde bu ilk trabzana batmıyoruz. İkinciye batarak bütün trabzanların üstüne trabzan yapıyoruz. Artık bundan sonrası artık aynı şekilde ilerliyor. Oraları da video çekmeme gerek yok. Aynı bu sırayı da tamamlıyoruz. Bu sırayı da burada tamamladıktan sonra tekrar buradan kesiyoruz. Aynı işleme istediğimiz boya gelene kadar devam ediyoruz. Şimdi ben istediğim uzunluğa kadar geldim. Başlangıçta demek istediğim şuydu. Eğer bu karelerde tekli rakamla başlamış olsaydı, burası zincirli olan kısım olacaktı. Burası tekli olacaktı bu şekilde. O yüzden çiftli olmasını bu yüzden istedim. Şimdi diğer sırayı da yapacağım. Burası 2 sıra olacak. Ama burası zincirli olmuş olacak. Püskül takacağım yer. Şimdi son sırayı da yapalım. 3 zincir çekiyorum. Ki yani son sırada da ekstra bir işlem yapmıyoruz. Yani normal sıradaki işlemi yapıyoruz. Zincirli olarak bitecek. Ondan sonra oraya püskül yapacağız. Yani ekstra bir bitiş işlemi yapmıyoruz. Zaten bu şekilde sivri ilerleyen bir model. Son sıramı yapıyorum. Sadece ekstra bir işlem yapmıyorum. Sonuna kadar yapalım bunu. Bitirelim. Artık püskül işlemine geçelim. Şimdi ben sıramı bitirdim. Dediğim gibi bu şekilde zincirli olarak bitecek. Sıramı bitirdim bu şekilde ikili sıra olarak. Şimdi artık püskülümüzü yapabiliriz. Püskülümü yaparken ilk önce 2 tane bu uzunlukta ip hazırlıyorum. Ben püskülleri elimde yapıyorum. Siz isterseniz bir mukavvaya sararak da yapabilirsiniz. Bana elimde daha kolay geliyor. Bu şekilde ipimi tutuyorum. Toplamda 30 defa sararak bu püskülümü yaptım. Bir tane ipimi alıyorum. Aradan geçiriyorum. Normal 2 tane düğüm atıyorum. Bir ipi bırakıyorum. Diğer ipi de püsküle karıştırıyorum. Dikmem için bir tane ip yeterli. Diğer ipi de alıyorum. Şöyle püskülün boyuna getiriyorum. Bu parmaklarımla bu ipin başlangıcını tutuyorum. Ve bu şekilde birkaç defa sarıyorum diğer ucunu. Şimdi ipin ucuyla düğüm atıyorum 2 defa. İpim yumuşak bir ip olduğu için böyle direkt normal düzeltiyorum. Eğer sizin ipiniz sert bir ipse, bu şekilde sivri duruyorsa bunlar, ipinizi bu sardığımız düğümlerin arkasından biri içine geçirebilirsiniz. O zaman bu görüntüyü vermeyecektir. Benim ipim yumuşak olduğu için direkt püsküle karışıyor. O yüzden ekstra bir işlem yapmıyorum. Şimdi püskülümüzü düzeltelim. Ucunu da düzelttim. Şöyle bir tane tek uzun ipi kaldı. Bu ipimizi iğneye geçiriyoruz. Şimdi bu zincirin tam ortasını bulmam gerekiyor. Bu trabzanları ucuca getiriyorum. Zincirin ortasını buluyorum. Ve oradan bu şekilde düğüm atıyorum. 2 defa düğüm atmak yeterli. Sonra bu ipi de saklamak için püskülün içinden
geri çıkıyorum. Arkada ip kirliliği olmuyor. Bakın çok tertemiz duruyor. Fazlalığımızı da keselim. Püskül işlemi de bu kadar. Herkesin gün içerisinde bitirebileceği çok kolay bir model. Modelimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz bu tarz videoların devamı için beğen tuşuna basın. Sormak istediğiniz, aklınızda kalan bir sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Müsait oldukça geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Eğer siz de benden görüp yaptığınız modeller varsa sosyal medyalarınızda paylaşım yaparken benim Instagram hesabım Crafts by Fatma'yı etiket yaparsanız sevinirim. Ben de yaptıklarınızı görmüş olurum. Hem de diğer arkadaşlarımıza fikir olmuş olur ve sayfamız daha çok kişilere ulaşmış olur. Herkese iyi günler diliyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.